Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur saya çöreği tarifi vereceğim. Hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık süt ekliyorum. Yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu ve bir dolu çay kaşığı tuz ekliyorum. Malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum ve ununu ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ama unumu hepsini birden eklemedim. Kontrollü olarak ekledim arkadaşlar. Mutlaka sizler de kontrollü olarak ekleyin. Hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olacak. Kullandığınız unun markasından ve kalitesinden dolayı ölçülerde ufak tefek değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim ve hamurumuz kulak memesi yumuşaklığına geldiğinde un eklemeyi bırakalım. Hamuru toparladıktan sonra biraz yoğurdum arkadaşlar, pürüzsüz hale gelene kadar. Kıvamını şöyle göstereyim sizlere. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz demiştik. Birkaç dakika yoğurduktan sonra şimdi hamuru bezelere ayıracağım. Daha öncesinde dinlendirmiyoruz. Beze yaptıktan sonra hamurumuzu dinlendiriyoruz. Hamurumuz oldukça yumuşak. Tezgaha ve elime yapışmaması için un kullanıyorum altına üstüne. Ve hamurumu 4 eşit bezeye bölüyorum. Saya çöreğinin hamuru mayasız bir hamur olduğu için beze yaparak dinlendiriyoruz. Hamurumuzun malzemeleri oldukça az arkadaşlar. Herkesin evinde bulunabilen malzemelerden oluşuyor. Ve çöreğin yapılışı da çok basit. Herkes yapabilir. Bezelerimin hepsini yaptıktan sonra üzerine kapatıyorum bir poşetle ve 15-20 dakika dinlendireceğim. Ve yaklaşık 20 dakika dinlendirdiğim hamurları açmaya başlıyorum. Yine tezgaha yapışmaması için azar azar un kullanarak altına üstüne hamurlarımı açıyorum. Hamurumuzu ince bir şekilde açmaya çalışalım arkadaşlar. Çok fazla kalın olursa lezzeti güzel olmuyor. İnce olursa daha güzel oluyor ama baklava yufkası inceliğinde de açmanıza gerek yok. 35-40 santim büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Oklava ile açamayan arkadaşlar merdane ile de açabilirsiniz hamuru. İlk hamurumu açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu büyüklükte olması yeterli. Hamuru bir kenara alıyorum. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımı süreceğim. Yaklaşık 100 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bu karışımdan yaptığım hamurların üzerine süreceğim. Yağını bolca ekleyelim arkadaşlar. Yağı çok olursa daha güzel tel tel olur. Lezzeti de güzel olur ayrıca. Hamurun her tarafını bu şekilde fırça ile yağlıyorum. Şimdi ikinci hamuru da yine ilk açtığım hamurun büyüklüğüne gelene kadar açacağım. Açtığım ikinci hamuru da diğer hamurun üzerine seriyorum arkadaşlar.
Aynı büyüklükte açmaya dikkat edelim. Ve bunun da üzerine yine tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlayacağım. Yağını bolca ekliyorum. Ve kaşıkla ekledikten sonra üzerini her tarafına gelecek şekilde fırçayla iyice yağlıyorum. Şimdi üçüncü hamurumu da aynı şekilde açıp diğer yağladığım hamurların üzerine sereceğim. Bunu da yine aynı büyüklükte açmaya gayret ediyorum. Ve üçüncü hamurumuzu da diğerlerinin üzerine seriyorum. Kenarlarından biraz açıklık kaldı gördüğünüz gibi. Hafif küçük olmuş. Oraları bu şekilde çekiştirerek eşitleyebilirsiniz. Ve yine bunun da üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Sonuncu hamuru da açtım arkadaşlar. Açtığım kısmı göstermedim videom fazla uzamasın diye. Onu da serdikten sonra bunun üzerini yağlamıyoruz. Burayı yağsız bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde elimle bastırarak hamurları biraz genişletiyorum. Ve sonrasında oklavayla bu şekilde açıyorum. Oklava ile açma işleminden sonra hamurların dördünde birlikte tutarak böyle büyütüyorum arkadaşlar, çekiştirerek. Bu şekilde çekiştirirken mutlaka hamurların dördünde birlikte tutarak çekelim arkadaşlar. Aksi takdirde çekmediğimiz hamurlar boyutları küçük kalır. Diğerleriyle eşit olmaz. Ve şimdi hamurumuzu rulo yapıyoruz. Dördünü birlikte sarıyoruz arkadaşlar. Ve hamuru rulo yaptıktan sonra sağa sola bu şekilde çekiştirerek biraz daha uzatıyorum gördüğünüz gibi. Ve uzattığım hamuru gül böreği şeklinde sarıyorum. Ve bir parça yağlı kağıt aldım. Tepsimin içine sığacak büyüklükte. Sardığım hamuru yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Ve üzerine bir poşet kapatarak 1 saat bu şekilde dinlendireceğim arkadaşlar. Saya çöreğimizin içinin kat kat olması için bu 1 saatlik dinlendirme önemli. Ve tam 1 saat dinlendirdiğim hamurumu şimdi açmaya başlıyorum. İlk önce bu şekilde elimle açıyorum arkadaşlar. Bu işlemi daha kolay yapabilmek için ve açtığımız saya çöreğini tepsiye daha kolay yerleştirebilmek için altına yağlı kağıt serdim. Ve elimle biraz açtıktan sonra şimdi oklavayla büyütüyorum. Açma işlemine oklavayla devam ediyorum. Burada merdaneyle de açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Tepsinize sığacak büyüklükte açmanız yeterli olacaktır. Ve altına serdiğiniz yağlı kağıdı geçmeyecek şekilde. Şimdi açma işlemini tamamladım. Ve gördüğünüz gibi bakın altına serdiğimiz yağlı kağıt sayesinde kolayca tepsiye alabiliyoruz. Şimdi tepsiye aldım saya çöreğini. Ve kenarlarından elimle biraz daha bastırarak büyüttüm. Üzerine bir tane tam yumurtayı kırıyorum. İlk önce çatalla biraz yumurtayı çırptıktan sonra her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Üzerine sadece yumurta sürüyoruz arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Ve en son çatalla bu şekilde şekil veriyoruz. Üzerini çizerek şeklini verelim.
Ve önceden ısıttığım 200 derece alt üst ayar fırında pişirdim saya çöreğimi. Eğer fırınınızın ısısı bayağı yüksekse 190 veya 180'de de pişirebilirsiniz. Saya çöreğimiz pişti. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Çok da lezzetli bir çörek. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çöreğimiz sıcakken çok çıtır çıtır bir yapısı var arkadaşlar. Ama soğuduktan sonra yumuşak oluyor. Şöyle çıtırlığı da bakın görebilirsiniz. Çöreğim şu anda tamamen soğudu. Bakın yumuşadı arkadaşlar. Tepsiden aldım ve sizlere içini göstereceğim şimdi. İçinin ne kadar güzel kat kat olduğunu görebilirsiniz. Harika bir çörek oluyor gerçekten de. Mutlaka sizler de yapın diyorum. Yapılışı çok kolay, lezzeti muhteşem bir çörek. Kahvaltı sofralarınızda, misafirlerinize, beş çaylarınıza istediğiniz her an yapabilirsiniz. Bakın tek tek katları sayılıyor gördüğünüz gibi. Harika bir çörek oldu. Eğer bu çöreği daha kalabalık bir sofraya yapacaksanız hamurumuzun malzemelerini 2 katına çıkararak bir hamur yoğurabilirsiniz. Hamuru 8 bezeye böldükten sonra bu çörekten 2 adet elde edebilirsiniz. Çok doyurucu, bereketli ve çok lezzetli bir çörek arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kahvaltı sofrasına çok yakışıyor. Katları tek tek ayrılıyor bakın. İncecik oldu her katı. Çok lezzetli, nefis bir çörek gerçekten de. Şöyle dilimlediğim halini de sizlere göstereyim. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları da bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.